Ee, Dünyanın en büyük uluslararası şirketlerinden birinde çalıştım toplam 6 sene. Yurt dışında, Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da. Sonra girişimcilik hikayem var. Kendi restoranlarımı kurdum 15 sene kadar. Şimdi hayatımın 3. bölümündeyim. Çok bambaşka bir enerjiyle uyandığım, keyif aldığım bir bölüm. Ee, Restorancıyken bir gün bir sunum izledim. Adeta bir şeyler dokundu, bir göz açıldı. Etrafıma daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Zaten dernek çalışmalarımız vardı. Gıda atığıyla ilgili çok derinlemesine çalışmalarım oldu. Hatta bir gün içeride 100 kişi varken çöpün başında oturup tabaktan neler dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor onları izledim. O gözle bakmaya başladığınız zaman dünyaya aslında o kadar çok şeyin, o kadar farklı yapabileceğini görüyorsunuz ve daha önce bende olan ben ne yapabilirim ki her şey çok komplike, çok büyük, benim dışımda gelişiyor, ruh halim değişti ve bu işlere girdim ve bunlar sayesinde de şimdi hayatımın 3. bölümünü diyeyim, kariyerimin sürdürülebilirlikle devam ettirmeye karar verdim. Ve şu anda WWF'in dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşunun genel müdürlüğünü büyük bir keyifle, zevkle, onurla yapıyorum. Hem insanları dönüştürmeyi hedefliyoruz. Denizler konusunda çalışıyoruz, gıda konusunda çalışıyoruz. Dünyanın en büyük doğa sorunlarını 6 farklı alanda aslında tatlı sular, türlerin hayatının devam etmesi, yok olmayı bitirmek, 6 alanda dönüşüm yaratacak projeler yapıyoruz. Her ülkede farklı olabiliyor. 100 farklı ülkede bulunan bir kuruluş. Dünyanın en büyük doğa kuruluşu. Bizim Türkiye için önceliklerimiz Türkiye'nin öncelikleri. Mesela aşırı plastik kullanımından denizlerimizin ne kadar kirlendiği. Mesela gıda, çok büyük bir gıdanın çöpe gittiği, kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi ithalata ağırlık vermek zorunda kalışımızın arkasındaki sorunların çözülmesi, tarım konuları. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde tedirgin olduk. Acaba aşırı zirai ilaç kullanımı mı var? Bunun sırf doğa değil, çevre etkisi var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Zirai ilaç kullanımını azaltacak tarım uygulamaları. Türlerimiz yok oluyor. 10 balığın 3'ü yok oldu dünyada. Akdeniz'de bu çok daha büyük bir oran. Ve biz de kendi payımıza düşen hataları yapıyoruz bununla ilgili. Bunu önlemek, durdurmakla ilgili, balıkçılıkla ilgili çalışmalarımız. Karettaların Türkiye'de olduğunu fark eden kurum biziz. Yani bir gün sahilde burada yumurta var nedir, buraya otel yapılacak, bunu durdurmamız lazım deyip oraya otellerin yapılmasını engelleyerek Akdeniz'deki karettaların %50'si Türkiye'de yumurtluyor. Ve onlara sahip çıktık. Çok da güzel koruduk. İnanılmaz arttı nüfusları. Yok olma noktasındaydılar. Türlerin korunması, balıklar, tatlı sularımız çok kirli. Ve bir damla suyun bile kirli akmaması için çok büyük bir savaş veriyoruz. Deniz koruma alanları var. Biz aslında hep milli parkları biliriz, ormanların korunmasını biliriz. Ama denizlerle ilgili aslında denizlerin de ormanlar kadar havayı temizlediğini az konuşuruz. Karadaki kirlenmeden bahsederiz ama denizlerin altına giden çöpleri görmeyiz. Gözden ırak, gönülden uzaktır onlar. Burada bir çöp meselesi var. Denizlerin koruma alanları ilan edilmesi meselesi var ve tabii ki yok olmakta olan türlerin, balıkların korunması, onların korunurken de tabii yasak balıkçılığın da engellenmesi meselesi var. Mesela en son olarak Kaşkekova bölgesinin deniz alanının koruma bölgesi ilan edilmesini sağladık. Çok büyük bir gurur bizim için. Orada artık bütün o alanda dalışından balıkçılığına kadar her şey regüle ediliyor. Bu regülasyon uygulanması, doğru uygulanması için de çok çaba gösteriyoruz.
Yani bazı kurallar konuyor maalesef, buna uymamak da sorun olabiliyor. Orfoz 10 seneye yakın bir çalışma yapıp o bölgedeki deniz altındaki canlıların takip ederek hangi türlerin azalmakta olduğunu tespit ettik ve Orfoz'un ve beyaz Laos'un tehlike sınırında, tehlike sınırının hatta geçtiğini, yok olma sınırında olduğunu gördük ve Orfoz'un yasaklanmasını sağlandık. Artık Orfoz tüketilemiyor. Bununla kalmayıp oradaki özellikle yerel alanda halkın bilinçlenmesi, talep etmemesi, restoranların bunu satmaması için ekoturizm alanında çok güzel çalışmalarımız oldu. Birçok şey var. Bireyden başlayan bir şey var. Bireylerin farkındalığının artması. Gerek duş alırken, gerek içtiği suyu yarım bırakıp onu dökerken, gerek kızarttığı yağı suya döktüğünde bu suyun aslında bir yolculuğu olduğunu, bu yolculukta da eninde sonunda bize döneceğini, denizlere giden attığınız pet şişenin eninde sonunda denize gittiğini, orada bölündükten sonra balığın sindirim sistemine girip eninde sonunda yine bize döndüğünü anlaması lazım. Bir kere bireylerin önce bunu fark etmesi lazım. Tabii ki kurumların çok büyük sorumlulukları var. Kurumlardan sonra da denetleme mekanizmalarının çok önemli görevleri var. Bunların hepsinin birbirine bağlantılı olarak çalışması için biz çok çaba gösteriyoruz.